Herkese selam. İnovasyon. Hani sürekli duyduğumuz, her şirketin diline pelesenk ettiği o meşhur kelime var ya. Peki ya size desem ki bu kelimenin aslında uluslararası bir kural kitabı var. Evet, yanlış duymadınız. Bugün inovasyonun ne olup ne olmadığını anlatan o resmi rehberi, yani Oslo Kılavuzu'nu mercek altına alıyoruz. Yani gerçekten inovasyon kelimesi artık her yerde. Şirket sunumlarında, haberlerde, reklamlarda, sanki her şeye uyan sihirli bir kelime gibi. Ama bu kadar çok kullanılması anlamını biraz havada bırakmıyor mu sizce de? Her yeni fikir, her küçük ayarlama hemen inovasyon oluveriyor. Peki işin aslı ne? Gerçekten neye inovasyon diyoruz? İşte olay tam da burada ilginçleşiyor. Meğerse bu konunun küresel çapta kabul görmüş resmi bir kural kitabı varmış. İnovasyonun ne olduğunu, nasıl ölçüleceğini anlatan uluslararası bir rehber. Ve bizim de bugünkü konumuz tam olarak bu. Oslo Kılavuzu. Bu kılavuz öyle sıradan bir belge değil. OECD ve Eurostat gibi iki dev kurumun ortak çalışması. Asıl amacı ne biliyor musunuz? Şirketlerin ve hatta ülkelerin ilerlemeyi konuşurken aynı dili konuşmalarını sağlamak. Yani Brezilya'daki bir firmanın inovasyon başarısıyla Almanya'daki bir firmanınkini elmayla elma olarak karşılaştırabilmek. Kısacası, kılavuzun temel amacı tüm dünyada inovasyon hakkında güvenilir ve birbiriyle karşılaştırılabilir veriler toplamak için ortak bir zemin oluşturmak. Ona inovasyon dünyasının evrensel gramer kitabı da diyebiliriz aslında. Tabii ki inovasyon dediğimiz şey de taş üzerine yazılmış bir kavram değil. Dünya ekonomisi değiştikçe bizim ve inovasyona bakışımız değişti, gelişti, daha sofistike bir hale geldi. Haliyle kılavuzun kendisi de bu değişime ayak uydurmak zorundaydı. Şöyle bir bakalım. Bakın 1992'de her şey fabrikalar ve teknolojiyle ilgiliydi. İnovasyon denince akla gelen tek şey buydu. Sonra 97'de ekonominin yeni yıldızı olan hizmet sektörünü de bu denkleme katmak zorunda kaldılar. Ama asıl büyük kırılma 2005'te yaşandı. İşte o zaman anlaşıldı ki inovasyon sadece teknoloji demek değilmiş. Ve bu da bizi kılavuzun 3. baskısıyla hayatımıza giren o muhteşem çerçeveye getiriyor. İnovasyonu anlamak ve sınıflandırmak için kullanabileceğimiz 4 tane net ve güçlü kategori. Birincisi, hepimizin en iyi bildiği tür. Ürün inovasyonu. Bu, ya piyasaya yepyeni bir şey çıkarmak ya da elinizdeki bir ürünü köklü bir şekilde iyileştirmek demek. Mesela ilk akıllı telefonu düşünün. O sadece daha iyi bir telefon değildi. Cebimize interneti, kamerayı ve bir sürü uygulamayı sokan yepyeni bir dünya demekti. İkincisi, süreç inovasyonu. Burada konu ne yaptığınız değil, onu nasıl yaptığınız. Üretim veya dağıtım yöntemlerinizi daha verimli, daha hızlı veya daha ucuz hale getiren her türlü yenilik bu kategoriye giriyor. Henry Ford'un o meşhur montaj hattı bunun en net örneği herhalde. Geldik genellikle biraz geri planda kalan ama aslında oyunun kurallarını değiştirebilen kahramanlara. Pazarlama inovasyonu. Bu, ürününüzü müşterinize sunma biçiminizde yaptığınız devrimdir. Eskiden bir yazılımı bir kereliğine para verip kutusuyla alırdınız, şimdi ise her ay küçük bir ücret ödeyerek kullanıyorsunuz, değil mi? İşte bu tam olarak bir pazarlama inovasyonu. Ve dördüncüsü, organizasyonel inovasyon. Bu da bir şirketin kendi iç yapısını, çalışma kültürünü, yani iş yapış şeklini temelden değiştirmesidir. Bilgi akışını iyileştirmek, daha esnek çalışmak için yapılır. Son yıllarda çok duyduğumuz o çevik proje yönetimi metodolojileri buna mükemmel bir örnek. Tamam, 4 türü anladık ama bir şeyi anlamanın en iyi yollarından biri de onun ne olmadığını bilmektir. Neyse ki kılavuz bu konuda da sınırları gayet net çiziyor. Yani özetle, eskiyen bir makinenin yerine aynasının yenisini almak bir inovasyon değil. Ya da sadece ham madde fiyatları arttı diye ürün fiyatını güncellemek de öyle. Kılavuza göre inovasyonun özünde şirket için kayda değer bir yenilik olması gerekiyor. Rutin, sıradan, beklenen değişiklikler bu oyunun dışında kalıyor. İyi de inovasyonu bu kadar ince eleyip sık dokuyarak tanımlamak neden bu kadar önemli? Çünkü çok eski ama çok doğru bir söz var. Tanımlayabildiğin şeyi ölçebilirsin, ölçebildiğin şeyi de yönetebilir ve geliştirebilirsin. İşte bütün mesele aslında bu. Zaten kılavuzun kendisi de bu gerçeğin altını çiziyor. Eğer bir ekonominin büyüme motorunu, yani onu neyin ileri taşıdığını gerçekten anlamak istiyorsak, inovasyonu doğru dürüst ölçebilmemiz şart. Bu sadece bir şirketin kârı için değil, bir ülkenin refahı için de hayati bir mesele.
Kılavuz bize şunu söylüyor. İnovasyon bir laboratuvarda tek başına olmaz. Bu bir ekosistem işidir. Firmanın kendi içindeki çabaları, üniversitelerle, tedarikçilerle kurduğu ilişkiler, hükümetin politikaları ve tabii ki en önemlisi pazarın yani müşterinin ne istediği. Hepsi bu büyük yapbozun birer parçası. Peki tüm bu kulağa biraz akademik gelen çerçevenin bizim için yani gerçek dünya için anlamı ne? Aslında hem şirketler hem de devletler için çok ama çok somut faydaları var. Bakın, şirketler için bu, rekabette öne geçmek için sadece yeni ürün geliştirmek zorunda olmadıklarını görmek demek. Belki de asıl farklı, pazarlama veya organizasyonel bir yenilikle yaratacaklar. Politika yapıcılar yani devletler içinse bu, hangi desteklerin gerçekten işe yaradığını anlamak ve ülkenin geleceği için doğru adımları atmak anlamına geliyor. Yani bu kılavuz hem bir yönetim kurulu odasında hem de bir bakanlıkta stratejik kararlar için adeta bir pusula görevi görüyor. Eğer bu sunumdan aklınızda sadece tek bir şey kalacaksa, lütfen o bu rakam olsun. 4. Ürün, süreç, pazarlama ve organizasyonel inovasyon. İnovasyonun 4 temel yüzü. Şimdi bir saniye durup düşünmenizi istiyorum. Kendi çalıştığınız yeri veya sektörü bu 4 farklı pencereden hiç analiz ettiniz mi? Asıl fırsatlar acaba hangisinde saklı? İşte bu, üzerine kafa yormaya değer bir soru. Belki de sektörünüzdeki bir sonraki büyük atılım, milyon dolarlık bir Ar-Ge projesinden değil, iş yapış şeklinizi değiştirecek, basit ama dahice bir organizasyonel fikirden çıkacaktır. Kim bilir? Dinlediğiniz için çok teşekkürler.